Üretmeyi seven herkese selamlar. Bu videomuzda Shining 3D'nin en yeni 3 boyutlu tarayıcısı Ainstar Vega'yı inceleyeceğiz. Shining 3D 2004 yılından beri özellikle endüstriyel tarafta 3 boyutlu tarayıcı üreten bir firma. Son yıllarda ise özellikle giriş seviyesindeki makinelere de ağırlık vermeye başladılar. Bu modeli de yeni çıkardılar ve test etmem için bana Almanya'dan gönderdiler. Firmanın Ar-Ge merkezi Almanya Stuttgart'ta, üretim tesisleri ise Çin'de. Hatta Stuttgart futbol takımının da sponsorlarından biri. Beni de Almanya'ya Stuttgart maçı izlemeye de davet ettiler. Belki ileride gidip Stuttgartlı futbolcuların 3 boyutlu modelini çıkarıp 3 boyutlu yazıdan basabilirim. Eğer böyle içerikleri kaçırmak istemiyorsan da kanal bildirimlerini açabilirsin. Kurulum kısmından başlayalım. Ürün ilk elime geçtiğinde çantası dikkatimi çekti. Gayet güzel, sağlam bir çantası var. Portatif bir cihaz, alıp götürebiliyoruz. Bunun yanında çok sağlam metal bir tripod çıkıyor. Aynı zamanda kalibrasyon tahtası ve denemek için de şöyle bir maskot çıkıyor. Birkaç kablo, şarj aleti vesaire de çıkıyor. Yani taramaya başlamak için gerekli her şey var. Tarayıcı kısmında ise ilk dikkatimi çeken ürünün şıklığı, hafifliği ve kompaktlığı. Dışındaki şu beyaz silikon kılıf da elimizden kaymasın ve düşmesin diye özellikle tasarlanmış. Bir 3 boyutlu tarayıcı ile çalışırken öncelikle tarama yapıyoruz. Sonrasında nokta bulut oluşturuyoruz. Daha sonrasında da meshliyoruz ve en sonunda da STL gibi bir formatta çıktı alıyoruz. Bunların tamamını bu makine tek başına yapabiliyor. Şimdi makinenin donanım kısmına birlikte bakalım. Tarayıcıyı elime aldığımda küçük bir tablet ya da büyük bir telefon gibi hissettiriyor. Zaten ağırlığı da yaklaşık olarak 500 gram civarında. Kompaktlığa ve hızlı, pratik kullanıma gerçekten önem verilmiş. Type-C üzerinden 45 Watt hızlı şarjla destekliyor. Bir telefonu gerçekten andırıyor. Bu makineyi kullanmak için bilgisayara ihtiyaç duymuyoruz ama bilgisayarla da destekleyebiliyoruz. Birazdan hepsini anlatacağım. Makineyi açar açmaz Wi-Fi şifremi girdim ve internete bağlandı. Güncelleme geldi. Güncelledim. Yani yazılım desteğinin iyi olduğunu da söylemekte fayda var. Menülerde gezinirken Türkçe dil desteğinin olmadığını gördüm. Her makinenin Türkçe dil desteği olup olmadığını özellikle eleştiriyorum. Bunda da şu an için yok ama yakında geleceğini söylediler. Firmanın neredeyse her departmanında mutlaka en az bir tane Türk vatandaşı insan çalışıyor. Dolayısıyla Türkçe dil desteğinin yakında geleceği sözünü de bana verdiler. Video çekimindeki katkılarından dolayı Shining 3D'de çalışan Mehmet ve Serkan'a da özellikle teşekkür ederim. Tarama detaylarına geçmeden önce teknik özelliklerle devam edelim. Bu cihazın içerisinde 32 GB RAM var, 6.4 inçlik AMOLED bir ekran var, 8 çekirdekli 2.4 GHz işlemci de var. Yani aslında bu iyi bir bilgisayar diyebiliriz. Bu özelliklerin yüksek olması çok önemli çünkü bir şey tararken binlerce fotoğraf, milyonlarca üçgenlemeden oluşan bir geometri oluşturuluyor. Renkler üst üste bindiriliyor. Bu işlemlerin hızlı ve doğru bir şekilde olması için cihazın çok güçlü olması gerekiyor. Burada da gerçekten çok güçlü bir bilgisayar kullanılmış. İçerisinde oyun oynanabilecek kadar güçlü bir bilgisayar olduğunu söyleyebiliriz. 0.05 mm'ye kadar yüksek çözünürlüklerde tarama yapılabiliyor. Hem geniş alanlar için hem de küçük objeler için üzerinde özelleştirilmiş kameralar var. Şöyle arkasına bakacak olursak arkasında 5 tane kamera var. Bunlardan 2 tanesi yakın objeleri taramak için, 2 tanesi uzak objeleri taramak için. Bir tanesi de renk kamerası. Renk kamerası 48 megapiksel boyutunda ve gerçekten çok doğru bir şekilde renkleri yakalayabiliyor. Bu çok önemli çünkü özellikle VR alanında çalışanlar, oyun tasarımcıları veya mimarlar bir objeyi tararken renklerine de çok önem veriyor. Ben de bunu denemek için şu yanımdaki tabloyu da taradım. Daha bir sürü obje taradım. Bunların hepsinden de birazdan bahsedeceğim. Makinenin tarama hızından da bahsetmekte fayda var. Makinede genel olarak 2 tane mod var. Bir tanesi HD mod, bir tanesi hızlı mod. HD modda saniyede 15 kare, hızlı modda saniyede 20 kare tarama yapılabiliyor ki bunlar gerçekten iyi değerler. Ayrıca bu iki modda ayrı ayrı kullanılabilmek için 2 farklı lazer teknolojisi var.
Bir tanesi HD modda, bir tanesi de hızlı modda daha fazla kullanılıyor. Bütün bu özellikler sayesinde özellikle 5 santimetreden büyük objeleri taramak için üretilse de bozuk para gibi objeleri de taradım, test ettim. Onlardan da birazdan bahsedeceğim. Hatta sadece 3 boyutlu değil, belge ve resim gibi 2 boyutlu nesneleri de rahatlıkla tarayabiliyoruz. Burada gördüğümüzden çok daha fazla test yaptım. Şimdi o kısma geldik ama ondan önce şu mod kısmını biraz daha açıklamak istiyorum. HD modda 10 cm ile 25 cm mesafedeki ürünleri tarayabiliyoruz. Yani böyle bozuk para gibi ya da şuradaki gibi küçük bir şey tarayacaksak HD mod bu mesafeden iyi oluyor. Hızlı modda ise çok daha uzak mesafeden daha geniş alanları tarayabiliyoruz. O da yaklaşık olarak 30 ile 150 cm arasında değişiyor. Bunlara ek olarak portre ve obje seçenekleri var. Bunları seçtiğimizde de İnsan yüzü mü tarıyoruz yoksa bir nesne mi tarıyoruz, ona göre kendi ayarlarını otomatik olarak değiştiriyor. Eğer bir insan yüzü tarıyorsanız portre modunu seçmek, hatta HD modu seçmek fayda sağlayabiliyor. Ama HD mod seçtiğimizde saçlar iyi taranamayabiliyor çünkü oradaki lazer teknolojisi biraz daha farklı. Eğer insan yüzü veya komple vücut tarayacaksanız da portre modunu seçip hızlı modu almak gerekebiliyor. Zaten makineyle ilgili bilinmesi gereken bir iki tane nokta var. Onları bildikten sonra bir çocuğun eline verseniz de tarama yapabiliyor. Çünkü makine her şeyi gerçekten güzel bir şekilde hallediyor. Yine videonun sonuna doğru artılarından, eksilerinden bahsedeceğiz. Son olarak bir de hizalama ayarlarından bahsedeyim. Sonra yaptığım testlere geçiyorum. 3 tane hizalama ayarı var. Bir tanesi geometri, yani böyle şekilli farklı olan şeyleri kullanıyorsak, tarıyorsak orada geometri hizalama şeklini seçiyoruz. Bir tanesi desen. Eğer böyle resim gibi bir şey tarıyorsak deseni seçebiliyoruz. Bir tanesi de marker. Şöyle markerlar kullanıyorsak benim burada yaptığım gibi orada da marker'ı seçebiliyoruz. Bunların ikisini veya üçünü aynı anda seçebildiğimiz gibi sadece bir tanesini de seçerek tarama yapabiliyoruz. Hangi durumda hangisinin seçilmesi gerektiğini de bilmek gerekiyor. Genel olarak çok zayıf geometrili şeyler tarıyorsanız marker kullanmakta fayda var. Çok zengin renkli şeyler tarıyorsanız desen modunu kullanabilirsiniz ya da böyle şu Einstein gibi geometrisi karmaşık şeyler tarıyorsanız geometri kullanabilirsiniz. Veya buradaki gibi hem geometri hem de marker modunu da kullanabilirsiniz. Makineyle yaptığım ilk tarama içinden çıkan şu maskot. Bu maskotu koydum, tripodunu kurdum, turntable'ımı açtım ve taradım. Böyle 1 dakika bile sürmedi. Mükemmel bir sonuç aldım. Üzerindeki detaylar çok iyiydi. Arkası, önü, altı, üstü her şeyi çok iyi çıktı. Sadece ışığı manuel ayarlamıştım. O yüzden biraz karanlık çıktı. İkinci taramada otomatiğe aldığımda renkleri de çok daha güzel çıktı. Mesela bu taramada hem geometri hem de desen modu açıktı. Marker modu açık değildi. Ama markerları da tarayabiliriz çünkü bu da küçük bir obje sayılır. Daha sonrasında bu tip bir makine elimize geçtiğinde genellikle böyle makine parçası gibi şeyler taramak isteriz. Ben de makine parçalarıyla test ettim. Elimde şöyle bir rulman vardı. Hem parlak alüminyum bir tarafı var, hem siyah bir tarafı var. Hem parlak hem de siyah kısımlar genellikle tarayıcıların zorlandığı şeylerden biridir. Bu makinede hem resimlerle hem de lidarla tarama yaptığı için burayı nasıl yapacak diye çok merak ettim. Taradım, mükemmel bir sonuç aldım. Burada böyle girintiler, çıkıntılar, delikler vardı. Elimizde ölçerek bunu tasarlamak istesek çok zorlanabilirdik. O yüzden bunu eğer böyle bir model lazımsa, buna bir yuva yapılacaksa tarayarak hemen 1 dakika içerisinde sistemimize, makinemize bunu entegre edebiliriz. Hem alüminyum kısımların hem siyah kısımların hem de şuradaki küçük deliklerin çok iyi çıktığını söyleyebilirim. Daha sonrasında şöyle bir makine parçası vardı elimde. Bu da alüminyumdan CNC ile kesilmiş bir parçaydı. Bunu taramak istedim. Burada hem böyle girintiler, çıkıntılar, hem sivrilikleri hem de buradaki oval detayların nasıl çıktığını merak ettim. Taradığımda güzel çıktı ama elimde bir de tarayıcı spreyi vardı. O spreyi sıkarak çıkacak sonuçları da merak ediyordum. Eğer siz de daha detaylı sonuçlar almak istiyorsanız, daha pürüzsüz sonuçlar almak istiyorsanız özellikle parlak nesnelerde, şeffaf nesnelerde, kimi tarayıcıya göre de siyah nesnelerde spreyi kullanmakta fayda olabilir. Bu arada 3 boyutlu tarama spreylerinin birkaç çeşidi var. Onların da hangi alana daha uygun olduğunu, nerede kullanıldığını araştırarak bulabilirsiniz. Spreyle taradıktan sonra çıkan sonucu hiçbir post proses yapmadan, hiçbir editleme yapmadan doğrudan bastım. Eni, boyu, bütün ölçüleri birebir aynı. Muhtemelen bunu aynı makineye koyup çalıştırırsam çalışacak. Eğer sertliği ve sağlamlığı buna uygunsa ben bu parçayı doğrudan bunun yerine kullanabilirim. Veya bu modeli alıp CNC'de kesip kullanabilirim. Dolayısıyla doğrudan tarayarak bu parçanın kopyasını çok hızlı bir şekilde bu makineyle üretebiliyoruz. Ama illa her modeli üreteceğiz diye bir şey de yok. Çünkü bu tip makineler bazen tasarımda da kullanılıyor. Örneğin protez uygulamaları. Bacağını kaybetmiş, kolunu kaybetmiş kişilerin kolları, bacakları taranarak ona uygun protez üretilmesi gibi alanlarda da kullanılabiliyor. Sonrasında geometrisi çok karmaşık olduğu için şu modeli taramak istedim. Çünkü mesela şu farın arkasında şurada bir far daha var. Böyle arkada kalıyor. Dolayısıyla orası iyi çıkar mı çıkmaz mı diye merak ediyordum. 1-2 dakika taradım toplamda. Etrafı yani bu döndü.
Tarayıcı sabitti. Bir de üstünden şöyle elimle çok hızlı bir şekilde dolaştım. İçindeki direksiyona kadar tarama yaptı. Gerçekten çok hızlı bir şekilde bu kadar doğru sonuç vermesi de hoşuma gitti. Bu arada hem tarayıcı yazılımında hem de bilgisayar yazılımında birazdan bahsedeceğim. Ölçme özelliği de var. Yani taradığımız nesnenin boyutlarını ölçebiliyoruz. Ben insan taradım. Hem eşimi taradım hem beraber çalıştığımız arkadaşı taradım. Boylarını birebir santimetre doğrulukla ölçtü. Daha küçük objelerle de milimetre doğrulukla ölçtüm. Çıkan sonucu kumpasla ölçtüğümde de yazılımın verdiği ölçünün birebir aynısıydı. Dolayısıyla tarama yaptıktan sonra ölçeklendirme gibi şeylere de ihtiyacımız kalmıyor. Daha sonrasında motosikletine aşık bir arkadaşım var. Onu motosikletiyle beraber taramak istedim. Orada da yaklaşık olarak 3 dakikada dışarıda tarama yaptım. Hava çok soğuktu, o yüzden acele etmek durumunda kaldım. Bütün detayları taramadım ama kıyafeti, lastiğin üzerindeki ufak tefek desenler, hatta lastiğe batmış küçük taş parçalarına kadar tarama yapabildim. Burada fark ettiğim ve beklediğim bir şey var. Far gibi veya kaskın önündeki cam gibi şeyleri tarayamadı. Çünkü onlar şeffaf ışığı geçiriyorlar. Hem lazer ışıkları hem de gün ışığı oradan geçebildiği için olmuyor. Orada da yine tarama spreyi kullansaydık mükemmel bir şekilde sonuç alırdık. Biraz daha eğilip böyle yerleri de tarasaydım lastiğin altı, motosikletin arkası, önü gibi bazı detaylarda çok daha güzel çıkardı. Ama çok az uğraştığım halde motosikletin aynası, kolları, hatta böyle motosikletin üzerindeki, koltuktaki yazılar, koltukların üzerindeki dikiş izlerine kadar tarama yapabildim. Burada hem kameranın payı var, hem içerisindeki ivme ölçerin payı var, hem de o lidar teknolojilerin payı çok büyük. Aynı zamanda da makinenin hızlı bir şekilde tarayabilmesi, verileri de hızlı bir şekilde işleyebilmesi de çok güzel. Daha sonrasında küçük objeleri test etmek için bozuk para taradım. Bir tane 1 lira taradım. 1 liranın hem renkli hem de renksiz olan kısmı güzel. Burada sprey kullanmadım. Sprey kullansaydım detaylar biraz daha belirgin olabilirdi. Ama zaten çok minik bir çıkıntı var burada. Onu bile makine yakalayabildi. Sonrasında Elif'i hem dışarıda hem yağmur yağarken hem ofisin bir odasında, karanlık odasında, aydınlık odasında birçok yerde taradım. Her türlü ortamda güzel çalıştı. Özellikle şurada dikkatimi çeken bir şey oldu. Montunun üzerinde beyaz lekeler vardı. Bu lekeler nereden geldi derken fotoğraflara bir baktık. Yağmur izleriymiş onlar. Yağmur izine kadar aldı. Tabii ki suyun altında bu makineyi kullanmayın ama ufak bir yağmur vardı. Ben yine de denemek istedim. Yağmurda bile güzel bir sonuç aldım. Tabii insan tararken de dikkat edilmesi gereken bir şeyler var. İlk taradığım sonuçlar bu kadar güzel değildi. Öncelikle böyle omuz tarafından başlamak gerekiyor. Buraları referans noktası aldıktan sonra mümkün olduğunca yüz kısmını hızlı geçmek gerekiyor. Çünkü insan yüzünde kasılmaları, gevşemeleri olabiliyor. Gözünü kırpabiliyor. Birkaç milimetre de olsa kafasını oynatabiliyorlar. Dolayısıyla yüz kısmını hızlı geçmenizde fayda var. Çünkü makine zaten çok hızlı bir şekilde tarıyor. Tekrar yüze gelip bir daha taramaya hiç gerek kalmıyor. Bunlara dikkat ederseniz mükemmel bir şekilde insan vücudu tarayabilirsiniz. Daha sonrasında HD modda eşimi taradım. Eşimin de yüz detayları çok iyi çıktı ama dediğim gibi HD modda saç taramak çok zor. Hızlı moda alıp saçlarını taradığımda bütün saç detayları da çok iyi çıktı. Hatta daha sonrasında Elif'ten beni taramasını istedim. Benim saçlarım çok siyah olmasına rağmen çok güzel bir şekilde çıktı. Eğer daha önce 3 boyutlu tarayıcı kullandıysanız saç taramanın biraz zorluğunu bilirsiniz. Gerçekten saç tararken herhangi bir problem yaşamıyorsunuz bununla. Tabii ki tarama şeklinize ve ortam ışığına göre değişebiliyor. Çok hızlı tararsanız ufak tefek boşluklar kalabiliyor. O kısmı da yazılım otomatik olarak düzeltiyor. Daha sonrasında 3 boyutlu yazıcıyla bastığım şu Einstein modelini taradım. Buradaki saçlarının detayları, alnındaki kırışıklıklar, gözü, burnu, bıyığı gibi bütün detaylar hem çenesinin altı hem kafasının üstü çok iyi bir şekilde çıktı ki bunu da yaklaşık olarak 1 dakikada taradım. Yani böyle bir modeli bulduğunuzda, böyle bir büst bulduğunuzda bunu tarayıp hemen dijital kopyasını oluşturabiliyorsunuz. Daha sonrasında hem siyah detayları hem de ekranı olduğu için şu modeli taramak istedim. Bu da bir kızılötesi sıcaklık ölçer. Bunun da ekranı beklediğimden çok daha güzel şekilde tarandı. Siyah kısımları güzel bir şekilde tarandı. Hızlı taradığım için şuralarında birkaç tane boşluk vardı ama tekrar taramak yerine size bunu hızlı bir şekilde göstermek istedim. Boşluk doldurma seçenekleri var. 3 farklı seçeneği var bunun. Düz bir şekilde boşlukları doldurabiliyor veya geometriye uygun bir şekilde doldurabiliyor. Geometriye uygun bir şekilde doldurdum ve bu problemden de kurtulmuş olduk. Eğer böyle eksik taranmış bir şey varsa da yazılım size gerçekten yardımcı oluyor. Daha sonrasında şu 2 boyutlu olan bu tabloyu taradım. Bunun önünde cam vardı ve etrafında da çerçeve vardı. Bu haliyle aynen taradım. Burada da gayet güzel sonuç aldım. Üzerindeki 48 megapiksellik renk kamerasını burada test etmiş olduk. Gerçek bir ihtiyaca yönelik bir şey de taramak istedim. Bir arkadaşımın drone'unun şu parçası kırılmıştı. O kırık parçayı bana getirdi. Doğrudan taradım. İyi kötü bir sonuç elde ettim ama daha sonrasında tarama spreyiyle tekrar taramak istedim. Tarama spreyiyle taradığımda mükemmel bir sonuç aldım. İçindeki en ufak girinti, çıkıntı desenine kadar taramış olduk. Ben bu modelin kırık parçasını da bir 3 boyutlu tasarım uygulamasında
ekleyip daha sonrasında baskı alıp üretip drone'uma takıp uçurabilirim. Ve bunları yapmak gerçekten zor değil. 3 boyutlu tarama yaparken dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi de hareketli nesneleri tarayamıyoruz. Ben de nasıl taranamadığını göstermek için annemin kuşu Maviş'i taradım. Maviş poz veriyor ama kafasını kıpırdatıyor, kanadını açıyor, geliyor Ainstar Vega'yı gagalıyor. Bu durumda zaten taramaya hiç başlamıyor bile. Çünkü makine bizden birkaç saniye boyunca makineyi sabit tutmamızı istiyor. Çünkü objenin hatlarını algılamaya çalışıyor. Eğer obje sabit değilse veya tarayıcı sabit değilse bu birkaç saniyede taramayı başlatmıyor. Bu arada bütün makineler için geçerli. Yine dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi endüstriyel segmentteki çok pahalı 3 boyutlu tarayıcıları saymazsak şeffaf kısımları tarayamıyoruz. Bunu motosikletin farını tararken, kaskın ön camını tararken ve şu elektrik süpürgesinin şeffaf kısımlarını tararken gördük. Orada da sprey kullanırsak eğer veya marker kullanırsak tarayabiliriz. Bazen tarama yaparken objeden bağımsız bir şekilde gürültü dediğimiz böyle noktalar oluşabiliyor. Onları da tek tuşla böyle seçerek silebiliyoruz. Hem Ainstar Vega üzerinden hem de StarVision bilgisayar uygulaması üzerinden bunu çok hızlı bir şekilde yapabiliyoruz. Şimdi hem bilgisayar yazılımından hem de Ainstar Vega'nın üzerindeki yazılımdan bahsettik. Bunların aralarındaki farklardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle bu makineyi elimize aldığımızda başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Ama bazı durumlarda bilgisayar kullanmak faydalı olabilir. Gerekiyor diyecektim. Gerekmiyor aslında. Faydalı olabilir. Örneğin ben bununla gittim dışarıda 20 tane cihazı taradım. Ve pili bitmesin veya zamandan tasarruf etmek için de bunları meşlemedim. Yani sadece taradım ve ofisime geldim. Bu modelleri, nokta bulutlarını StarVision bilgisayar yazılımına aktardığımda çok hızlı bir şekilde buradan meşleyip sonuç alabiliyorum. Bu cihaz üzerinden dışarıda bunu yaparsam eğer çok bekleyeceğim. Sadece tarayıp gelip burada bu işlemleri hem bunun üzerinden hem de bilgisayar yazılımı üzerinden yapabiliyorum. Bu arada içindeki yazılım ücretsiz, zaten yüklü geliyor. Bilgisayar yazılımı da bu makineyi aldığınız için ücretsiz. Bilgisayar yazılımında sadece ayar olarak birkaç tane farklı şey var. Onun dışında birbirlerine çok yakın sonuç veriyorlar. Burada tabii ki süreler de değişebiliyor. Örneğin şöyle bir modeli taradığımda meşleme süresi bunun da 4 dakikaysa bilgisayarda 1 ile 3 dakika arasında değişebilir. Tabii bu bilgisayarınıza göre değişir. Eğer bilgisayarınızın performansı bundan kötüyse daha uzun da sürebilir. Hem Ainstar Vega'nın yazılımı hem de StarVision bilgisayar yazılımında renkleri düzeltebiliyoruz. Parlaklığını ayarlayabiliyoruz. Hatalı noktaları silebiliyoruz, boşlukları doldurabiliyoruz ve beyaz ayar gibi birçok ayarı yapabiliyoruz. Bahsedilmesi gereken şeylerden bir tanesi de makineyi aldığınızda yanında bir kalibrasyon tahtası geliyor. Bununla 7 günde bir kalibrasyon yapmak. Bu hem renklerin doğruluğunu hem de taradığımız modellerin ölçüsünü garantiliyor. Bu makinenin artılarına ve eksilerine gelelim şimdi. Bu makine her şeyi içerisinde barındırmasıyla hem bilgisayarını hem kızılötesi ışığını hem 5 tane kamerasını barındırmasıyla bence portatif olma açısından büyük bir artıya sahip. Yazılımı çok güçlü. 20 yıldan fazladır bu işi yapan bir firma var arkasında. Ve bilgisayar yazılımı sayesinde de istediğimiz zaman güçlü bir bilgisayarımız varsa daha fazla, daha hızlı işlem yapabiliyoruz. Özellikle taradıktan sonra beni işlem yapmaya zorlamaması çok hoşuma gitti. Tarıyorum, nokta bulutunu buraya da otomatik olarak kaydediyor ve bu arada hiçbir süre beklemesi yok. Daha sonrasında ben bunu ofisime getirip burada bekleyerek bu işlemi halledebilirim. Veya bilgisayara aktarıp bilgisayardan daha hızlı bir şekilde halledebilirim. Bu söylediğimden makinenin yavaş olduğu anlaşılmasın. Çok güçlü bir bilgisayarınız varsa çok daha hızlı yapabiliyorsunuz. Ama ortalama bilgisayarınız varsa bu makine muhtemelen ondan daha hızlı işlem yapacaktır. Diğer artı bulduğum şeylerden bir tanesi siyah ve parlak yüzeyleri de gayet güzel bir şekilde taraması. Özellikle insan saçı gibi şeyleri de çok iyi taradığını söylemekte fayda var. Yine tararken hissettiğim şeylerden bir tanesi kamerasının da güzel taraması. Özellikle Elif'i tararken montunun üzerindeki fermuar detaylarına kadar alması çok hoşuma gitti. Yine dış mekanda çalışırken de problem yaşamadım. Burada tabii ki çok sert güneş ışığının altında çalıştırılmamasını firma öneriyor. Ama biraz bulutlu ortamda ya da gölge bir ortamda çok güzel bir şekilde çalışıyor. Hatta daha iyi çalışıyor çünkü çok yumuşak bir ışık geliyor. Işık o kadar yumuşak olunca renk detayları çok daha iyi ortaya çıkıyor. Bunu evinizde veya iş yerinizde bir iki tane ışığın olduğu yerde yaptığınızda bir taraf daha gölge çıkabilir, bir taraf daha koyu çıkabilir. Bunların da önüne geçmiş oluyorsunuz. Işık ne kadar dengeli ise renkler o kadar güzel çıkıyor. Tabii ışık demişken bunun üstündeki ışıklardan da bahsetmekte fayda var. Buradan güçlü bir dolgu ışığı veriyor. Örneğin gözünüzün altında bir böyle karanlık nokta varsa onları aydınlatıyor ve daha güzel çıkmasını sağlıyor. Bu renk için geçerli. Bu ışık olmadan geometrik taramayı da çok rahatlıkla yapabiliyor. Çünkü kızılötesi kameralar da var içinde. Beğendiğim diğer özelliği hem bozuk para gibi küçük objeleri hem de araba gibi, motosiklet gibi büyük objeleri rahatlıkla tarayabiliyor. Bu iki özelliği de tek bir makinede birleştirmiş olmaları gayet güzel. Yine yaptığım testlerde tek şarjda 1 saatten fazla tarama yapabiliyorum.
Üzerinde bu kadar işlem gücü olmasına rağmen 1 saatten fazla dayanması güzel. Şarjı bittiğinde de Type-C üzerinden bir powerbank bağlayarak taramaya devam edebiliyorum. Ya da bir kabloya bağlayarak taramaya devam edebiliyorum. Şimdi gelelim eleştirel noktalara. Eleştirel nokta olarak aslında şöyle bir şey diyebiliriz. Giriş seviyedeki bütün makineler şeffaf yüzeyleri tarayamıyor. Bu da şeffaf yüzeyleri tarayamadı. Bunun için yine sprey kullanılabilir veya markerlar kullanılarak farklı şekillerde işlem yapılabilir. Benim elimde turntable olduğu için turntable'ımı kullandım ama böyle özellikle küçük, şunun gibi küçük objeler tarıyorsanız veya şöyle makine parçaları tarıyorsanız bunun gibi, turntable neredeyse şart gibi bir şey. Yanından turntable çıkabilirdi veya turntable'ı ek aksesuar olarak satabilirlerdi. Bu noktada da belki eleştirel yaklaşılabilir. Eğer elinizde bir tarayıcı varsa ve turntable'ınız yoksa mutlaka bir turntable almanızı tavsiye ederim. Orada da böyle kesik kesik hareket eden veya sallanan değil, biraz daha sağlam bir şey almakta fayda var. Benim turntable'ım 100 kilo taşıyabiliyor. Üzerine ben çıktığımda da beni rahatlıkla çevirebiliyor. Bunu video için almıştım ama tararken de kullanabiliyorum. Hatta şöyle markerlardan da bir tanesini bu yüzeye yapıştırdım. Üzerine herhangi bir obje koyup rahatlıkla tarama yapabiliyorum. Sonuç olarak şöyle bir özetleyelim. Böyle bir tarayıcıyı eğer mühendisseniz, kalite kontrol yapıyorsanız, ürettiğiniz parçalar gerçekten tasarladığınızla aynı ölçülerde mi, aynı şekilde mi bunu kontrol ediyorsanız veya protez üretiyorsanız insan uzuvlarını taramanız gerekiyorsa veya makine parçaları üretiyorsanız makine parçası talepleri geliyorsa size, benim arabamın şu parçası kırıldı, bunun aynısını bana üretir misiniz gibi şeyler geliyorsa böyle bir tarayıcıya ihtiyacınız olabilir. Bu tarayıcının dediğim gibi en güçlü yanlarından bir tanesi kablosuz, sadece tek elinize alıp şöyle tarama yapabiliyorsunuz. Bir elinizde bilgisayar, bir elinizde kablo yapmanıza gerek kalmıyor. Eğer tersine mühendislik gibi alanlarda çalışıyorsanız kesinlikle böyle bir makine ihtiyacınızı karşılayabilir. Ben makineyi kullanırken gerçekten zorlanmadım. Rahat bir şekilde kullandım. Çok fazla tarayıcı tecrübem de yok. Yani gerçek hayatımda, iş hayatımda çok fazla tarayıcı kullanmıyorum. Ona rağmen hızlı bir şekilde adapte olup kullanmaya başlayabildim. Sadece biraz önce anlattığım modları ve hizalama ayarlarını bilmek yeterli. Bunları bildikten sonra 5-10 yaşındaki bir çocuğun eline de verseniz çok güzel bir şekilde tarama yapabilir. Eğer 3 boyutlu tarama işine çok merakınız varsa kısa bir öneride de bulunmak istiyorum. Biraz modelleme yazılı bilmenizde fayda var. Çünkü örneğin şöyle bir şey taradığımızda deliğin arkasındaki yüzeyi de tararsa oraya bir delik açmak gerekebilir. Bunun gibi basit düzeyde de olsa 3 boyutlu modelleme programlarını bilmekte fayda var. Turntable kullanmakta fayda var ve ortamı güzel aydınlatmakta fayda var. Bu video için söyleyeceklerim bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Üretmeye devam. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.